Mekki hakikatler, Mekki fetihler yüklendi. Şimdi al sen bunları yazıya geç. İbnül Arabi der ki her bir şafta ben bazı hikmetler elde ettim. Sonra zaman içerisinde bunları kaleme döker, yazıya geçirir. İbn Arabi'nin yazım şekli vehbi bir yazım şeklidir. Yani bizim mantıki yazım şekillerinden farklıdır. Yani bir tane örnek vereyim mesela. Yardımcısı, hizmetkarı, her zaman yanında bulunan arkadaşı Abdullah Bedir Habeşi bir gün der ki, sabah namazından sonraydı, kendisi murakabe esnasındaydı. Yetiş Ebu Abdullah diye bana odadan seslendi. Kağıt kalem getir dedi. Ben odaya girdiğimde gözleri kapalıydı. Elinin altına kağıtları koydum. Başladı yazmaya. Kağıdın sonuna geldiğini bile fark etmiyordu. Ben kaldırıp eline tekrar diğer kağıdı koyuyordum. Bu şekilde bir 5-10 sayfa yazdı. Yazarken de boncuk boncuk terlemişti. Bitirdiğinde tıpkı doğum yapmış hamile kadın gibi uzandı ve uyudu. Bir müddet uyuduktan sonra uyandı. Ebu Abdullah getir bakalım ne yazmışız dedi. Sonra yazdıklarında bazı imlalarını tasih etti. Yani ilk inişi itibariyle. Tabii ki bu bugünkü nazar ehli tarafından veya mantıki süreçle sadece yazı yazılır diyen modern insan tarafından anlamakta zorlanılacak olan bir husus. Oysa ki sanatlarda, felsefelerde, ilhama dayalı ilimlerde, kadim dünyada bilgi üretimi tamamen bu şekilde olmaktaydı. Yani bu bir müzisyenin bir beste yaparken, bir şairin şiir inşa ederken, hatta bir pozitif bilimler dediğimiz fizik, kimya erbabı dahi bazı buluşları ya bir rüyadan sonra ya birdenbire otururken bir anlık evraka demek suretiyle olduğuna dair yüzlerce örnek var. İbn Arabi'nin alameti farikası nedir? Yani sadece manevi hakikatlere gebe kalıyor oluşumu. Birçok arifin, birçok alimin en önemli alameti farikası zaten diğer insanlardan ayırt edici özelliği. Aksi takdirde senden benden farkı olmazlardı. Mesela ben 60 senedir bu yollardayım. Ama mesela Fütuhat-ı Mekkiye'ye mazhar biri değilim. Bırak Fütuhat-ı Mekkiye, Mekke açılımlarını, İstanbul çocuğuyum. Fütuhat-ı İstanbuliye bile yok bizde. Fatihliyim, Fatih İlhamları diye bir kitap yazamıyorum mesela. Neden? Kanallar tıkalı. Gelmiyor. Onlar indiriyor, biz de onlardan çalıyoruz ve bilmeyenlere, İşte bizim diğer insanlardan tek farkımız Arapça biliyoruz, Farsça biliyoruz, Osmanlıca biliyoruz. Dil bildiğimiz için çok güzel kamuflajlı hırsızlık yapabiliyoruz. Bizim yeteneğimiz o. Ama bir de bilginin sahibi olmak var. Bizzat bu bilgi sana mı indi demek var. Bunda yani hicap duyarım. Bize o manada inen bir şey yok. Al sana en büyük fark bu. Muhittin İbn Arabi bir satırda bir şey söylerken eşhedeni Rabbi fi meşhedil kudsi. Rabbim bana Kudüs meşhedinde ayan ve beyan göründü ve şunları bana söyledi diyor. Şimdi burada sizin tavrınız ikiye ayrılır. Ya yalan söylüyorsun be adam dersiniz. Veya iman ettim size, inanıyorum dersiniz. İki yol var önünüzde. Aynı şekilde dediğim gibi reddettiğiniz zaman onun size söyleyeceği şeyleri almamış olursunuz. Ve hayatınız da ona göre şekillenir. Ben senin dediklerine inanıyorum, söyle bana dediğin zamanda da ondan aldığınız şeylerle hayatınızda bayağı değişiklikler olduğunu görürsünüz. Çok tabii bir bunun şeyi vardır, test edilme imkanı vardır yani. Günümüzde doğuda batıda Müslüman olan, ihtida eden veya hakikat yolunu bulanların %99,9'u ya manada Muhyiddin İbn Arabi'yi görerek veya Hz. Mevlana üzerinden Müslüman olmuştur. Tüm bu söylediklerinizden hareketle şöyle bir tabloyla da karşı karşıyayız hocam. O da şudur ki bir taraf Şeyh-i Ekber derken başka bir taraf Şeyh-i Ekber diyor.
Bu kadar uç Hazreti nasıl olmaz? Peygamber'e iman edenler olduğu gibi tekfir edenler de olmuştur. Dişini kıranlar da olmuştur. Bu dünya hayatında kimseye mavi boncuk dağıtılamaz. Sizi sevenler olacaktır, size beddua edenler olacaktır. Bu çok tabii bir süreçtir. Hatta sizdeki kaliteyi de gösterir. Yani düşmanınızın çok olması. Herkes sizi seviyorsa kendinizi kontrol edin derler. Yani İbn Arabi'ye Şeyh-i Ekber denmesi diyecektir birileri. Birileri de Şeyh-i Ekber diyecektir. Eğer bir malda kalite varsa onun düşmanı da olur. Tabii bir şeydir. Doğal bir şeydir. İbn Arabi bizim özellikle Selçuklu Osmanlı İslam çizgisinin en önemli mimarlarından, fikri mimarlarından birisidir. Biz iki anneden süt emdikler Osmanlı arifleri. Birisi Hz. Muhyiddin İbn Arabi'dir, diğeri Mevlana'dır. Mevlana'nın ve İbn Arabi'nin eserlerinden istifade etmeyen alim, ulema adeta yoktur. Bizim geleneğimiz bu çizgidedir.